Bozkır'ın serin rüzgarları estiğinde, ulu dağların heybetli gölgesinde, göz alabildiğine uzanan çorak topraklarda, binlerce yıl öncesinden gelen kadim bir fısıltı yankılanır. Oğuz Kağan. O, sadece bir hükümdar değil, Türk milletinin atası, Tengri'nin yeryüzündeki kutlu elçisi, adalet timsali ve cihan hakimiyeti ülküsünün destanlara konu olmuş ölümsüz kahramanıydı. Onun hikayesi, bir milletin kozmik doğuşunu, şanlı fetihlerini ve evrensel düzen arayışını anlatır. Bu destan, sadece bir anlatı değil, aynı zamanda Türk kimliğinin ve devlet felsefesinin köklerine inen bir kılavuzdur. Henüz dünyanın ve canlıların tam olarak şekillenmediği, ruhların ağaçlarda fısıldaştığı o kadim zamanlarda, Karahan adlı bir beyin obasında bir mucize filizlendi. Eşi, bir erkek çocuk dünyaya getirdiğinde, bu doğum sıradan değildi. Çocuk, annesinin karnında tam 40 hafta kalmış, bu süre boyunca karanlık rahimde bile varlığını hissettirmişti. Doğar doğmaz, şaşırtıcı bir olgunlukla çiğ et ve kısrak sütü istemişti. Gözleri gök mavisiydi, derin bir bilgelik ve kararlılık taşıyorlardı. Ağzı ise ateş kırmızısı, kudretin ve öfkenin simgesiydi. Sadece bir kez anne sütü emdikten sonra bir daha emmedi. Bunun yerine hızla büyümeye, hatta hemen konuşmaya başladı. Henüz adı konulmamışken bile bilgece sözler sarf ediyor, çevresindekileri hayrete düşürüyordu. Ona, iyi huylu, dürüst anlamına gelen Oğuz adı verildi. Oğuz, daha bir bebekken bile sıradan bir ölümlüden çok farklıydı. Yüzü ay gibi parlak, adeta göksel bir ışıltıyla çevriliydi. Vücudu ise bir orman gibi gür tüylerle kaplıydı. Bu da onun vahşi doğanın gücüyle olan bağını simgeliyordu. 1 yaşına bastığında artık koşuyor, oyunlar oynuyor, etrafındaki dünyayı hızla anlıyordu. Kısa sürede ergenlik çağına eriştiğinde ise, akranları arasında yiğitliği, gücü ve keskin zekasıyla öne çıkıyordu. Karahan, oğlunun bu olağanüstü haline hayranlık duysa da, Oğuz'un kendi yolu, atalarının putlara tapınma yoluyla çatışacaktı. Oğuz, genç yaşta halkının yaşadığı zorluklara tanık oldu. Köyleri sık sık canavarların saldırısına uğruyor, sürüleri çalınıyor, insanlar korku içinde yaşıyordu. İşte o zaman, Oğuz'un içindeki adalet ateşi, Tengri'den aldığı kut ile birlikte parladı. Bir gün, halkına zulmeden, koyunlarını ve atlarını çalan, insanları korkutan, boynuzlu ve kıllı Kaf Dağı canavarı ejderha ile karşılaşmak üzere tek başına yola çıktı. Bu canavar, insanları yiyen, çevresine dehşet saçan bir varlıktı. Oğuz, onunla günlerce süren çetin bir mücadeleye girişti. Sonunda, canavarı alt etti, onu öldürdü ve halkını bu büyük beladan kurtardı. Bu zafer, Oğuz'un sadece fiziksel gücünü değil, aynı zamanda halkına karşı duyduğu derin sorumluluğu ve yiğitliğini de kanıtladı. Ancak Oğuz'un içindeki ateş sadece canavarları yenmekle sönmedi. O, atalarının taptığı putlara değil, ulu ve tek Tengri'ye inanıyor, onun evrensel düzenini savunuyordu. Babası Karahan ve kendi boyunun ileri gelenleri ise, hala eski putperest inançlara bağlıydı. Oğuz, bu inanç ayrılığı nedeniyle babasına karşı gelmek zorunda kaldı. Bu durum, sadece bir inanç meselesi değil, aynı zamanda yeni bir düzenin, adaletin ve tek tanrı inancının mücadelesiydi. Karahan, oğlunun inancını değiştirmesi için ısrar etse de, Oğuz'un kararlılığı sarsılmazdı. Bu ayrılık, bir liderin kendi değerleri uğruna en yakınlarıyla bile yüzleşebileceğinin, eski kökleri bırakıp yeni bir çağın temelini atabileceğinin göstergesiydi. Bu çetin dönemde, av sırasında Oğuz'un hayatı bir kez daha ilahi bir müdahaleyle değişti. Gökten, yeryüzüne inen mavi bir ışık hüzmesi belirdi. Bu ışığın içinden, cennetten gelmişçesine güzel, alnında kutup yıldızı gibi parlayan, dudaklarında bir ben bulunan, gök gözlü bir kız belirdi. Bu kız, Oğuz'un ilk eşi oldu ve ondan gün, ay ve yıldız adında 3 oğlu doğdu. Bu evlilik, Oğuz'un sadece insani değil, aynı zamanda göksel bir lütufla kutsandığını ve soyunun ilahi bir kökene sahip olduğunu sembolize ediyordu. Başka bir av sırasında ise Oğuz, kuru bir ağacın kovuğunda, yine olağanüstü güzellikte, yanaklarında ateş gibi benler bulunan, göl gözlü bir kız buldu. Bu kız da onun ikinci eşi oldu ve ondan gök,
Dağ ve Deniz adında 3 oğlu daha dünyaya geldi. Bu evlilikler, Oğuz'un gücünün ve soyunun hem gökten hem de yerden beslendiğini, evrenin tüm unsurlarıyla bütünleştiğini gösteriyordu. 6 oğluyla birlikte, Oğuz artık büyük bir ailenin ve gelecekteki büyük bir milletin temellerini atmıştı. Bu 6 oğul, Türklerin ana boylarını ve onların gelecekteki yerleşim yerlerini sembolize ediyordu. Oğuz Kağan, sadece kendi boyunun lideri olmakla yetinmedi. O, Tengri'den aldığı ilahi güç ve yetkiyle tüm dünyayı fethetme, insanlara adaleti ve düzeni getirme, töreyi yani Türk kanunu ve düzenini yayma ülküsüne sahipti. Güneş bayrak, gök çadır olsun, sözleriyle dile getirdiği bu cihan hakimiyeti ülküsü, onun evrensel bir lider olma arzusunu açıkça ortaya koyuyordu. Ordusunu topladı ve büyük fetihlere çıktı. Ordusunun önünde, ilahi bir işaret olarak, gök renginde, uzun kıllı, kanatlı, uçan bir gökbörü yani kurt beliriyor ve onlara yol gösteriyordu. Kurt, Türkler için kutsal bir rehber ve savaş sembolüydü. Doğuya, batıya, kuzeye ve güneye sayısız seferler düzenledi. Önüne çıkan her engeli aştı. Zalim hükümdarları yendi, dağları aştı, nehirleri geçti, çölleri aştı. Her zafer, Tengri'nin Oğuz'u desteklediğinin ve onun adil amacını onayladığının bir işaretiydi. O, sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bilge bir stratejist ve şefkatli bir liderdi. Fethettiği topraklara barış ve refah getirdi. Halkların yaşam koşullarını iyileştirdi ve onlara adaletli bir yönetim sağladı. Oğuz Kağan'ın fetihleri, sadece toprak kazanmak değil, aynı zamanda töreyi ve Tengri inancını yayma misyonuydu. Fetihler sırasında, Oğuz'un yoluna aksakallı, aksaçlı, derin bilgeliğe sahip bir ihtiyar olan Ulu Türk çıktı. Ulu Türk, Oğuz'a yol gösteren, ona öğütler veren, hatta Oğuz'un karmaşık rüyalarını yorumlayan kutsal bir yol gösterici oldu. Bir rüyasında, Oğuz'un altın bir yayı ve 3 altın ok gördüğünü Ulu Türk şöyle yorumladı. Yay, Oğuz'un ilk 3 büyük oğlu olan Günhan, Ayhan ve Yıldız Han'a miras kalacak toprakları ve iktidarı simgeliyordu. Oklar ise diğer 3 oğlu olan Gökhan, Dağhan ve Deniz Han'a miras kalacak toprakları ve onların daha alt kademedeki yöneticiliklerini temsil ediyordu. Bu, Türkistan coğrafyasının 6 büyük boya bölünerek yönetileceğinin ve iktidarın nasıl paylaşılacağının ilk ilahi işaretleriydi. Bu düzen, daha sonra Üç Oklar ve Bozoklar olarak adlandırılacak olan Türk boylarının geleneksel hiyerarşisinin temelini attı. Hayatının sonlarına doğru yaşlandığını, artık bedensel gücünün azaldığını hisseden Oğuz Kağan, büyük bir kurultay topladı. Tüm boy beylerini, 6 oğlunu ve tüm Türk halkını bir araya getirdi. Bu veda meclisinde, at sırtında bir ömür geçirmiş bu Yüce Kağan, son vasiyetlerini açıkladı. Yurtlarını, kutsal törelerini, geleneklerini ve dillerini korumalarını öğütledi. Onlara, birlik ve beraberlik içinde kalmanın, birbirlerini desteklemenin önemini vurguladı. Oğullarına ve boy beylerine son kez seslendi. Ey oğullarım! Çok savaştım. Oklar attım, kargılar sapladım. Düşmanlarımı ağlattım. Dostlarımı güldürdüm. Tengri'ye borcumu ödedim. Siz de benim yolumdan yürüyün, töreye uyun, halkınızı koruyun. Ardından, fethettiği tüm toprakları ve kurduğu düzeni oğulları arasında paylaştırdı. Bozoklar, Günhan, Ayhan, Yıldız Han. Onlara yay verildi. Bu boylar, gelecekteki devletin çekirdeğini oluşturacak, daha üstün ve yönetici bir konuma sahip olacaklardı. Onlar, Kağan'ı seçme ve devleti yönetme hakkına sahipti. Üç Oklar, Gökhan, Dağhan, Deniz Han. Onlara oklar verildi. Bu boylar ise Bozoklara bağlı olacak, onlara destek sağlayacak, idari ve askeri görevlerde bulunacaklardı. Böylece Oğuz Kağan, sadece uçsuz bucaksız bir imparatorluk kurmakla kalmadı. Aynı zamanda onun devamlılığını sağlayacak bir yönetim ve miras sistemini de kurmuş oldu. Hayatını adalet ve fetihlerle geçiren Oğuz Kağan, son nefesini vermeden önce, kendisinden sonraki nesillere birlik, töre ve cihan hakimiyeti ülküsünü miras bıraktı. Oğuz Kağan destanı, sadece bir kişinin olağanüstü hikayesi değildir. O, bir milletin, Türklerin kendilerini dünyaya anlatma biçimidir. Yiğitliği,
Adaleti, bilgeliği ve Tengri'ye olan sarsılmaz inancıyla Oğuz Kağan, Bozkır'ın tozlu yollarından yükselen, ebedi bir ışık olarak Türk hafızasında yaşamaya devam edecektir. Onun ruhu, hala Bozkır rüzgarlarıyla fısıldaşır. Dağların zirvelerinden yeni nesillere cesaret verir ve Türk'ün çağlar boyu sürecek adalet ve nizam arayışa rehberlik eder.